Gülmek en çok ona yakışırdı ama o, bir ülkenin gözyaşı olmayı seçti. Kartpostallardan fırlayan o kusursuz jön imajını kendi elleriyle bir işçinin nasırlı avuçlarına bıraktı. Serveti reddetti, hapislerde bitlendi, işkencelerden geçti ama başı bir gün bile öne eğilmedi. O, sadece beyaz perdenin bir yıldızı değil, karanlık çöktüğünde yol gösteren bir kutup yıldızıydı. Ömrünü bir eğitim neferi olarak binlerce çocuğun aydınlık geleceğine adayan o koca çınarın her karesi mücadeleyle, her saniyesi sadakatle yazılmış o büyük ve derin hikayesine hazırsanız başlıyoruz. Videoya geçmeden önce bizlere like atarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Türk sinema tarihinin en büyük zihniyet devrimlerinden birini kendi ruhunda gerçekleştiren Tahsin Tarık Üregül, 12 Aralık 1949 tarihinde İstanbul'da disiplinli bir subay olan Yaşar Bey ve ev hanımı Yaşar Hanım'ın 3. evladı olarak dünyaya gözlerini açtığında, aslında Türkiye'nin o dönemki tüm sosyolojik sancılarını ve renklerini ruhunda taşıyacak, bir asra bedel bir ömre de ilk adımını atmış oldu. Babasının askeri görevleri nedeniyle çocukluğu Erzurum'un dondurucu ayazından Kayseri'nin uçsuz bucaksız bozkırlarına kadar Anadolu'nun en ücra köşelerinde askeri lojmanların o sarsılmaz disiplini ile sokağın en yalın ve saf samimiyeti arasında geçen Tarık, halkın gerçek yaşamını, yoksulluğun içindeki o mağrur ve vakur duruşu, Anadolu insanının derin kederini ve bitmek bilmeyen umudunu daha oyun çağındayken yerinde gözlemleyerek ileride beyaz perdede sergileyeceği o mahzun ama dik duruşun duygusal temellerini zihninde en ince ayrıntısına kadar inşa etti. Her çocuk gibi koşmuşum, ağlamışım. Yoksulluk yakamı hiç bırakmamış. Tarık Akan, ilkokulu Erzurum'da bitirip, ortaokul ve liseyi Kayseri'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte hayatının ve karakterinin gerçek merkezi haline gelecek olan İstanbul Bakırköy'e kesin dönüş yaptığında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği gibi teknik ve zorlu bir bölümde eğitim görmeye başlamış olsa da, onun asıl okulu Bakırköy'ün o dönemki çok kültürlü, dayanışmacı ve aydınlık sokakları oldu. Üniversite yıllarında sadece ders kitaplarına hapsolmayan, ailesine yük olmamak ve kendi ayakları üzerinde durabilmek adına hayatın en sert, en çıplak ve en nasırlı yüzüyle tanışmakta gecikmeyen Tarık Akan, Bakırköy plajlarında dev dalgalara karşı cankurtaranlık yaparak ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiyi öğrendi. Sokaklarda işportacılık yaparak mendil ve çeşitli mallar sattı, balıkçı teknelerinde sabahın ilk ışıklarına kadar ağ çekip nasırlı ellerin hikayesini dinledi ve bir işçinin, bir esnafın sabahın köründe duyduğu o derin geçim kaygısını, bizzat kendi avuçlarının içinde hissederek büyüklüğünü sadece fiziksel yapısından değil, bu zorlu hayat tecrübelerinden süzüp çıkardığı o büyük vicdandan aldı. Tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. 1970 yılına gelindiğinde arkadaş çevrelerinin ve ailesinin bu boyla, bu yeşil gözlerle ve bu yüzle mutlaka bir şeyler yapmalısın. Ekran seni çağırıyor şeklindeki yoğun ısrarlarıyla Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artist yarışmasına katılan ve jüriyi adeta büyüleyerek birinci seçilen bu dev cüsseli genç için Yeşilçam'ın ışıltılı kapıları ardına kadar açılmış olsa da o her zaman bu şöhretin geçici bir rüzgar, sahte bir parıltı olduğunu bilerek yere her zamankinden daha sağlam basmaya çalıştı. 1971'de Solan Bir Yaprak gibi filmiyle setlere ilk adımını attığında o dönem Türk sinemasının hasret kaldığı hem Avrupa'yı bir zarafete sahip hem de bu topraklara ait olan ideal jön boşluğunu muazzam bir karizmayla doldurarak bir anda ülkenin en çok konuşulan, posterleri en çok basılan ismi haline geldi ve özellikle Arzu Film Ekolü'nün kurucusu, efsanevi yönetmen Ertem Eğilmez ile yolunun kesişmesiyle kariyeri bambaşka bir boyuta taşındı. Bir yanlışlık olmasın memur bey. Benim bildiğim Şermin Hanım'ın çocuğu yok. Ardından gelen Hababam sınıfındaki o ele avuca sığmaz, zeki, yakışıklı ve içten içe hüzünlü damat Ferit karakteriyle milyonların kalbine geri dönülmez bir şekilde kazınırken Ah Nerede, Mavi Boncuk, Sev Kardeşim, Tatlı Dillim ve Ateş Böceği gibi yapımlarla romantik komedi türünün dünyadaki sayılı örneklerinden birini temsil edip her evin duvarında asılı olan, genç kızların rüyalarını süsleyen, her hareketi taklit edilen bir kartpostal çocuğu mertebesine ulaşmış olsa da içinde fırtınalar kopmaya devam ediyordu.
Türkiye'nin 1970'lerin sonuna doğru yaşadığı siyasi çalkantılar, sokaklardaki ideolojik çatışmalar ve yükselen işçi sınıfının feryadı, Tarık Akan'ın içindeki o Anadolu çocuğu vicdanını derinden uyandırdı ve o güne kadar sadece yakışıklı olduğu için zengin köşklerinde yapay aşk acıları çeken karakterleri oynamanın halkı bu kadar acı çekerken sadece eğlence sektörünün bir parçası olmanın artık kendisine ve inandığı değerlere bir ihanet olduğunu düşünmeye başlayarak kariyerinin en parlak, en çok para kazandığı ve herkesin ona gıpta ettiği o zirve noktasında kendisine sunulan tüm servetleri, konforlu setleri ve garantili şöhreti elinin tersiyle itip Türk sinema tarihinin en radikal ve en şanlı dönüşümünün fitilini ateşledi. Bu büyük karar doğrultusunda hayranlarının alışık olduğu o pürüzsüz jön imajını yıkmak adına bıyık bırakan, saçlarını daha doğal bırakan, kot pantolonu ve parkasıyla setlere gitmeye başlayan Akan, 1977 yılında Türk sinemasının bir diğer devi Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı Maden filminde bir sendikacının sömürülen bir maden işçisinin dramını o kadar büyük bir sahicilikle canlandırdı ki, bu film Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımının en güçlü bayraktarı ve sarsılmaz kalesi oldu. Arkadaşlar! Burada derdimizi anlatamazsak nerede anlatacağız? Artık o, halkın sadece yakışıklı sevgilisi değil, halkın dert ortağı, sesi, kulağı ve haksızlığa karşı yükselen yumruğu olma yolunda geri dönülmez, engebeli ama bir o kadar onurlu bir yola girmişti ve bu duruşun bedelini ödemekten de hayatının hiçbir döneminde çekinmedi. Nitekim 1980 askeri darbesinin o karanlık ve baskıcı atmosferinde Almanya'da yaptığı bir konuşma sırasında Türkiye'deki rejimi eleştirdiği iddiasıyla yurda döner dönmez havaalanında kelepçelenmiş ve o parıltılı hayatı bir anda Gayrettepe'nin soğuk hücrelerine, bitli battaniyelerin arasına, insanlık onurunun en ağır testlerden geçtiği sorgu odalarına ve aylarca sürecek bir tutukluluk sürecine evrilmiş olsa da, mahkemelerde ve hapiste geçirdiği o zorlu 2,5 ay boyunca dik duruşundan, savunduğu aydınlık fikirlerden ve halkına olan inancından bir milim bile sapmayarak gerçek bir aydın ve sanatçı tavrı sergiledi. Hapishanede yaşadığı o ağır travmaları, soğuğu, açlığı ve bitleri, yıllar sonra Anne Kafamda Bit Var isimli kitabıyla bir belge niteliğinde tüm çıplaklığıyla anlatarak Türk demokrasi tarihine acı bir not düşen Akan, özgürlüğüne kavuştuktan sonra sinemaya daha büyük bir tutku ve öfkeyle sarıldı. Yılmaz Güney'in hapisteyken kaleme aldığı o sarsıcı senaryodan Şerif Gören'in yönettiği 1982 yapımı Yol filmiyle Cannes Film Festivali'nde dünya çapında bir başarı elde edip Türk oyuncusunun ve Türk sinemasının gücünü uluslararası arenada taçlandırırken Sürü, Pehlivan, Ses, Suda Yanar ve Karartma Geceleri gibi yapımlarla artık sadece bir aktör değil, bir ülkenin vicdanı ve haksızlığa karşı yükselen en gür, en temiz sesi haline geldi. Sine! Sine uyan! Uyuma! Bu yıllarda özel hayatında ise her zaman tevazuyu, gösterişten uzak kalmayı ve sadeliği kendine pusula edinen sanatçı, 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenerek Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem adında 3 evlat sahibi oldu. Çocuklarını magazin dünyasının yozlaştırıcı etkisinden tamamen uzak, onurlu, dürüst ve topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmeye odaklanırken hayatının son 25 yılını da büyük bir sevgiyle bağlı olduğu Acun Günay ile paylaştı. 1991 yılına gelindiğinde ise sanatın sadece kamera önünde değil, köklü bir eğitimle sürdürüleceğine olan sarsılmaz inancıyla Bakırköy'deki tarihi Taş Mektebi devralıp büyük bir maddi ve manevi yükün altına girerek hayatının geri kalanını bir eğitim neferi olarak binlerce laik, demokrat, çağdaş ve aydın gencin yetişmesine adadı. Dostluğa, sadakate ve mahalle kültürüne olan sarsılmaz inancıyla sinemadan kazandığı her kuruşu yine eğitime, sanata ve toplumsal projelere yatıran lüks villalarda yaşamak yerine Bakırköy'deki mütevazı dairesini ve balıkçı dostlarıyla o salaş barınaklarda yaptığı dumanlı, derin sohbetleri her zaman tercih eden bu dev çınar, 16 Eylül 2016 tarihinde akciğer kanserine yenik düşüp hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece yüzlerce unutulmaz film karesi değil,
bir jönden bir devrimciye, bir can kurtarandan bir eğitimciye dönüşen, hapislerde çürüse de başı asla öne eğilmeyen ve Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde bile meşale olmayı başaran tertemiz, devasa bir karakter mirası bıraktı.